Merhaba Akşap, Esseman Haberikamıza hoş geldiniz. Futbol 2026'da bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakalım arkadaşlar. Öncelikle Konami'nin yaptığı bir açıklamayla başlayalım. Mobil için değil arkadaşlar bu. Oyunu bilgisayardan ya da PlayStation'dan veyahut da Xbox'ta oynuyorsak güncelleme var. Mobilde geçen hafta olan güncelleme 5.0.1 sürümü bilgisayar, PlayStation ve Xbox için Konami tarafından yarın açıklandı arkadaşlar. Bu platformlarda oyun oynayan arkadaşlarımız varsa yarın mini bir güncelleme sizleri beklemekte. Mobil için bir güncelleme açıklanmadı arkadaşlar. Geçen hafta Cuma günü olmuştu güncelleme. Oyunda bugün biteceklere baktığımızda Player of the Week ücretsiz açma hakkı kazandığımız etkinlik. Yarın yenisi gelecek arkadaşlar. Klasik perşembe etkinliklerimizden 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Yarın yine bu tarz bir etkinlik gelecek. Ortaklaşa maç etkinliği. Paketlere baktığımızda Epic paket. Burada Bonucci ilk defa gelmişti. Costa Curta'nın genç hali. Nagatomo vardı. Seviyelere baktığımızda Nagatomo 104. Bonucci 105. Costa Curta 105 seviyeli futbolculardı. Player of the Week, yarın yeni bir Player of the Week paketi bizleri beklemekte. Burada da 101 seviyeye kadar çıkan isimler var. Güçlendirisinin çalışmasıyla birlikte bazı isimler çıkmakta. Bazı menajerlerde bu seviyelere kadar çıkan futbolcular Richarlison, Ekitike, Beckenbauer menajeriyle 100 seviyeye kadar ulaşabilmekte. Bugün bitecek diğer paketimize baktığımızda Etolu, Schneiderli, Vinicius Junior'lu, Brahim Diaz'lı ama 200 oyunculu, çok fazla oyunculu bu paketin bugün son günü. GP mağazası yarın burası yenileniyor. GP'miz fazlaysa buradan rastgele beceri antrenörü, güçlendirici, pozisyon antrenörü, 10.000 DP gibi öğeleri az da olsa, sınırlı sayıda da olsa alabiliyoruz arkadaşlar. Ben unutmazsam her hafta almaya çalışıyorum. DP'ler elimizde azalmakta, 10.000 DP gibi. Buradan ben aklıma geldikçe alıyorum arkadaşlar. Az veriyor ama her perşembe yenilenmekte. Yarına geçtiğimizde her perşembe olduğu gibi haftalık bakım var. Oyun Türkiye saatiyle sabah 5'te bakıma giriyor. Sadece antrenman gibi oralarda oynayabiliyoruz. En geç Konami öğlene doğru 11'de oyun açılacak der. Bazen erken açıyorlar arkadaşlar. Bazen gecikme oluyor. Geçen hafta gecikme hani 11'i geçmemişti ama 11'e doğru falan açmışlardı. Bazen daha da erken açmaktalar. En geç ama öğlen 11'de oyun açılmakta. Yarın bizleri bekleyenlere geçtiğimizde bu kampanyanın son haftası. 50 futbol parası oyuna her gün giriyorsak pazartesiye denk geliyor arkadaşlar. Burada oyuna her gün giriş yapmak gerekiyor. Kaldığımız yerden devam ediyor. Eğer 3 gün girmemişsek oyuna son 50 futbol parasını alamayız mesela. Eğer her gün giriyorsak son 50 futbol parası pazartesi günü alacağız. Bu kampanyanın şimdi son haftası olduğu için Amorim'i belki yedek bir hesabınız vardır. Almamışsanız arkadaşlar alın. Çünkü Amorim hediyesi, bu menajer 89'luk menajer hediyesi sınırlı günle sınırlandırıldı. Perşembeye kadar süresi var. Yeni bir hesap açmayı düşünüyorsanız yedek bir hesap perşembeden önce, kesinlikle haftaya perşembeden önce açmanız lazım. Amorim'i daha sonra vermeyecekler arkadaşlar. Son bir haftası kaldı. Yarın başlangıç görevlerinden, bu kampanyayla alakalı görevlerden yine bazı hediyeler alabiliriz. Alamadıklarımız varsa yarınki etkinliklerle birlikte onları da alacağız. Kampanyanın son haftası olduğu için de son hafta kazanacağımız, yarın maç oynadıkça kazanacağımız hediyeler var. Özellikle de 50 futbol parası. Şimdi biz maç oynadıkça buradaki hediyeleri topluyoruz. Şu 28.08 olan kısma gelmişizdir. Geldiysek arkadaşlar yarın devam edeceğiz buradan. Eğer gelmediysek, belki çok az maç oynamışızdır son 2 haftada. Oynadıkça kazanıyoruz. 50 futbol parasını 4. maçta veriyorlar. Stadyumda kullanacağımız öğe var burada. Profil afişinde kullanacağımız öyle bir görsel öğeler hediye edilmekte. Özellikle de 50 futbol parası burada çok önemli. Yarın bir de buradan 50 futbol parası kazanacağız. Konami Ağustos sonunda kampanya demişti. Artık Ağustos'un son perşembesi arkadaşlar. İngiltere Ligi'nde MVP futbolcular yılın 11'i seçildi. Muhammed Salah MVP seçildi. Bununla alakalı bir paket, renkli kart, oyuncuların renkli kartın olduğu bir paket gelmesi gerekiyor. Konami o şekilde bir açıklama yapmıştı. Bir kampanya düzenleyeceğiz dediler. Yarın aslında gelmeli. Ağustos'un son perşembesi, yarın bir gelişme olursa, Konami'den bir açıklama olursa yine sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Pazartesi sarkarsa pazartesi Eylül ayı oluyor. Yani yarın büyük ihtimalle bu paketi görebiliriz gibi. Yarın gelecek Player of the Week ile alakalı sosyal medyada arkadaşlarımızın yaptığı tahminlere bakalım. Ben de onlar üzerinden bazı oyuncularla alakalı yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Bu arkadaşımız şimdi Japonca yazmış arkadaşlar. Mbappe büyük ihtimalle yarın gelecek. Hani güçlendiricili bir Mbappe çok yüksek seviyeli olabilir. Çünkü güçlendiricisi renkli kartları 101 seviye.
Şöyle bir 103'lük falan bir Mbappe gelse. Çünkü bazı Player of the Week kartları 103 olmuştu. Erling Haaland, Harry Kane, Bellingham'ın 103 seviyeli Player of the Week kartları var. Pedri büyük ihtimalle gelir arkadaşlar. Ceza sahası dışından da çok güzel bir gol atmıştı. Timber'ın 2 gol 1 asisti var Arsenal takımında. Duran toplarda çok etkililer. Duran toplarda 2 gol çıkardı Timber. Bir de asist yaptı. Burada arkadaşımız 4. sıraya Greenwood'u yerleştirmiş. Ama Greenwood oyunlar tarafından yasaklı bir futbolcu. Adı taciz olaylarına karıştığı için oyunlardan çıkarılmıştı. Eski adıyla FIFA oyunundan çıkarıldı o zaman. PES futbolda oyundan çıkardı. Sonra bir ara ekledi, çıkardı, ekledi. Renkli kartı gelmiyor. Hani belki getirilir. Yıllar sonra gelirse bir renkli kartını görürüz. Ama yine de oyunlar belki mesafeli durabilir, getirmeye de bilirler. Diğer adaylara baktığımızda milli futbolcumuz Kenan Yıldız da gelebilecek isimlerden biri. Kaleci büyük ihtimalle Pickford olur arkadaşlar. Önemli kurtarışları vardı. Bir de penaltı kurtarmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi maç çıkardı. Pickford kariyerinin en güzel maçlarından birini oynamıştı. Güzel kurtarışları vardı. Bir başka arkadaşımızın tahminlerine bakacak olursak Pedri, Timber, Palinha, Pedro, Kenan Yıldız. Galatasaray'dan Leroy Sané demiş arkadaşımız. Şimdi Galatasaray'dan Icardi var. Üst üste aynı takımdan Konemi bizim ligimizden bazen seçmiyor. Hatta bazen bizim ligimizden üst üste getirmediği de oluyor Player of the Week futbolcu. Ha olur da seçerse Leroy Sané de olabilir. Eren Elmalı da olabilir. O da 2 gol atmıştı. Pickford büyük ihtimalle gelecek. Güçlendirici Pickford yüksek seviyeli olur. Aubameyang burada arkadaşımızın tahmini olabilir. Greenwood yasaklı bir futbolcu. Yasak kaldırılmadıysa başka bir isim seçebilirler. Burada stoperlerimiz düşük seviyeli isimler. Bir başka arkadaşımızın tahminine baktığımızda Real Madrid'den eklememişler ama Mbappe aslında gelebilir orada. Pedri, Joao Pedro, Timber, Bastoni, Palinha. Burada Kenan Yıldız'ı mesela eklememiş arkadaşımız. Tabi bunlar tahmin ama birçoğunu yarın görürüz arkadaşlar. Buradaki birçok futbolcu yarınki Player of the Week paketinde yer alacaktır. Oyuna son güncellemeyle eklenen epikler var. Buradan Konami bazı isimleri getirdi. Mesela Nagatomo geldi, Costa Curta geldi. Bunlardan gelmeyenler içerisinden Konami yarın bir paket getirebilir. Showtime gelmeyecekse şayet Epic paket Konami de son dönemlerde Perşembe de getiriyor. Pazartesi de paket getirmekte. Bu isimleri de getirecektir yakın zamanda. Yarın ya da pazartesi görebiliriz. Van Bommel, Cantona, Gattuso, Roberto Carlos, Panucci, Christian Vieri, Okazaki, Peruzzi son güncellemede eFootball 2026'ya geçtiğimizde oyunun veri tabanına eklenen isimlerdi. Bunlardan bazı isimleri Konami seçebilir. Bir de daha önce eklenip gelmeyen epikler var. Twitter'da bu arkadaşımız da paylaşmıştı. Hani belki bunlardan da birkaç tanesini seçip bir paket de yapabilir Konami. Roberto Carlos, Iker Casillas bunlar zaten arkadaşlar aylardır gelmedi. Konumi getirir mi bilinmiyor. Arda Turan. Hani Arda Turan en azından ankette vardı. Belki bir ihtimal gelebilir. Saviola, Kluivert, Barhuan, O'Shea, Julio Cesar, Torres, Batistuta, Adriano, Baccio, Mendieta, Diego Milito bunlar da aylar öncesinde eklenip hala gelmeyen kartlar. Böyle karışık bir paket de yapabilirler. Belki sadece son eklediklerinden de bir paket yapabilirler. Özellikle de Roberto Carlos'un bu Inter zamanlar çok genç kartı geldiğinde bir inceleriz arkadaşlar. Ne tür özellikler olacak? Bir de Twitter'da çok paylaşılan, konuşulan bir konu var. Yarın özellikle gelebileceği söyleniyor. Konami şimdi bu hazine linkleri, Treasure Link galiba doğru telaffuz ettiysek daha önce açıklamıştı ama gelmedi arkadaşlar. Şu an orada bazı bingoları tamamladığımızda hediyeler kazanıyoruz ya arkadaşlar. O görevler kısmında en sağda yer alan o görevlerde istenenleri yaptığımızda bağlantıları sağladığımızda hediyeleri veriyor. Kamavinga, Harry Kane hatta diğer tarafta Gvardiol gibi. Bunun farklı bir şeklini de Konami getireceğim demişti. Hatta o tanıtım videosundan da bazı ben ekran görüntüleri aldım. Konami'nin açıklaması, Türkçe dublaj videosundan açıklaması. Yakında Hazine Linkleri adlı yeni bir başarı daha kullanıma sunulması planlanıyor. Konami resmi bir tarih vermemişti ama yarın için bekleniyor arkadaşlar. Fakat resmi değil, gelmeye de bilir. Ödüller oyuncudan oyuncuya değişmekte. Bu da ilginç bir durum. Bir de online maç şeklinde karşılıklı da burada paylaşma durumu var arkadaşlar. Bu biraz farklı. Online maçlar oynayacağız. Hediyelerimizi paylaşma gibi bir şey de olabilir. Hatta ben devam edeyim açıklamalara. Burada Twitter'da Eren Galveri önemli bir kaynaktır. Bazı paylaşımları da tutmakta. Tabi onun da yanıldığı zamanlar oluyor. Yaptığı açıklamaya baktığımızda Japonca içerik üreten bir site yarın geleceğiyle alakalı paylaşım yapmış arkadaşlar. Hatta o siteye de bakalım. Hani bunun yarın gelebileceği söylense de
Resmi bir açıklama değil şimdilik. Konami'den resmi açıklama gelirse yine sizlerle paylaşırım. Yarın gelirse inceleriz. Gelmeme ihtimali de var çünkü Konami resmi olarak açıklamadığı için iptal de edebilir. Hani resmen sonuçta açıklamadı kendisi. Bir başka arkadaşımızın daha önce bununla alakalı bir paylaşımı vardı. Güzel bir özet geçmiş kendisi. Ben bunu bir Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar, Rusça dilinden. Yeni bir bingo benzeri özellik olan hazine bağlantısı kullanıma sunuldu. Oyuncuların bingo benzeri bir formatta ödüller kazanmalarını sağlayan bu yeni özellik Ağustos ayı sonunda kullanıma sunulacak. Hazine bağlantısı adı verilen her kart belirli koşullara sahip 9 boşluktan oluşuyor. Oyuncular koşulları yerine getirerek ödüller kazanabilecekleri gibi çizgileri dikey, yatay veya çapraz olarak bağlayarak da ödüller kazanabilirler. Rakiplerle paylaşılabilecek, burası ilginç bir durum. Normalde biz şu an oyunda kendi hediyelerimizi topluyoruz. Burada Konami de açıklama yapmıştı. Online hediyeler böyle paslaşılacak gibi 3 tür hazine bağlantısı bulunmaktadır. Gelecekte Japonya dışında düzenlemeyi planladığımız her çevrim dışı etkinlik için özel hazine bağlantıları dağıtacağız. Zaman zaman böyle hazine bağlantıları gelecek. Biz de buradan hediyeler kazanacakmışız. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla yarışarak çeşitli hazine bağlantıları toplayın. Konami'nin açıklaması bu da. Arkadaşımız güzel bir özet geçmiş arkadaşlar. Yarın için bekleniyor. Hatta kaynak olarak bu site gösterilmekte. Normalde Japonca bir site. İsmi de bu arkadaşlar. gamer.ne.jp. Açıklamayı Türkçe'ye çevirdiğimizde ben yarın için bir tarih göremedim ama diğer şeylere değiniyorlar. eFootball 2026 ile bilgi veriyorlar. Amorim hediyesi, oyuna gelen şeyler, bildiğimiz şeyleri özet geçmişler. Tek tek hepsine baktığımda yarın için bir tarih şahsen görmedim ama burayı kaynak göstererek, bu siteyi kaynak göstererek yarın gelebileceği paylaşılıyor. Hani gelirse inceleriz arkadaşlar ama Konami bu resmi olarak açıklama yapmadığı için vazgeçebilir, erteleyebilir. Bazen açıkladıkları şeyleri getirmiyorlar bile. Eskiden edit modu dediler. Hatta bir görüntü sızmıştı, video sızmıştı oyun içerisinden. Edit var orada. Sonra gelecek dediler. O tweet'i falan da sildiler. Kaç sene geçti üstünden? 2 mi? 3 mü? Bayağı zaman geçti. Edit modundan hiç haber yok. Analitikle üzerine çalışıyoruz demişlerdi. Hala çalışmalar devam ediyor galiba. Onunla ilgili de herhangi bir bilgi bulunmamakta. Bu Japonca sitesini kaynak göstererek yarın gelebileceği söyleniyor arkadaşlar. Ama ben hiçbir yazıda da yarını net olarak tarih olarak görmedim. 28 Ağustos diye bir yerde geçmiyor ama dediğim gibi gelirse yarın incelemesini gerçekleştiririz. Bir de oyunla alakalı birkaç video gördüm. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Reddit'te bir arkadaşımız eFootball 2026'da normal bir gün diye bir paylaşım yapmış. Savunmada zaten çok hata oluyor arkadaşlar. Buradaki hataya bakın. Top ortada. Oyuncular başka yöne gitti. Adamın yediği gol. Savunma şu futbolcu bambaşka yere gidiyor. Yani topa vurmuş gibi aldı başını gitti. Topu bıraktı oraya. Kaleci zaten izliyor. Bari kaleci bir adım atsa, o da hiçbir adım atmadı. Oyunda, savunmada başka tür hatalar da yaşanmakta. Büyük ihtimalle bir sonraki güncellemede bu savunmayı düzeltirler. Yani düzeltmeleri gerekiyor. Çok fazla tepki de var. Bir başka arkadaşımızın da paylaşımına bakacak olursak burada güzel bir frikik kullanımı vardı. Öncelikle kaçırdığı golü gösteriyor. Güzel bir ölü yaprak vuruşu Cristiano Ronaldo'yla. Burada fazla çizdi. İlkinde ölü yaprağı gerçekleştiremedi, istediği gibi gol atamadı. Aslında top döndü ama bu ikincide artık güzel bir ölü yaprak vuruşu frikikle atacak. Cristiano Ronaldo burada çok güzel bir gol attı ama Ronaldo'nun orada nefesini verişi falan da Konami oraları, hani bu grafikleri düzelttiler de oynanışta sıkıntılar var. Bir de bu hatayı da ben yeni gördüm. Twitter'da arkadaşımız paylaşmış. Hakeme dikkat edelim arkadaşlar. Bu pozisyonda hakem de gidiyor. Hakem takılı kalıyor oyuncular ama oyuncuları engellemese de bu da bir hata sonuçta. Sosyal medyada bir arkadaşımızın, Japon bir arkadaşımızın paylaşımıydı. Bununla alakalı Konami'den bir açıklama gelirse arkadaşlar sizlerle paylaşırım. Hani yarın mı gelir, Eylül ayında mı gelir? Konami yakında gelecek dedi. İnşallah yarın gelir. Hani gelmeme ihtimali de karşın kendimizi hazırlayabiliriz. Gelirse güzel olur. Hediye kazanırız. Bir bilgi, bir haber görürsem sizlerle paylaşmaya çalışırım. Konami bugün öğlen vakitlerinde yarın gelecek Player of the Week futbolcularından bazılarını bizlerle paylaşacaktır. Öyle bir açıklama gelirse yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.